Londra'dan hepinize selamlar. Ben Çiğdem Adan. Bugün sizlerle vize müracaatı yaparken gerekli olan İngilizce sınavı ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bana gelen sorularda İngilizceye dair oldukça fazla soru var. İngilizce sınavına dair. Ayrıca da gördüğüm kadarıyla Türkiye'den yapılan başvurularda en büyük sıkıntı İngilizce sınavı. Bu konuyu irdelemeye çalıştım. Ne zamandır paylaşmak istiyordum. Ancak bugüne denk geldi. Şimdi videomuza geçelim. Elimden geldiği kadar bu konuyla ilgili sorulara cevap vermeye çalışıyorum bu videoda. Sonuna kadar izleyin. En başta isterseniz puanlama sisteminden birazcık bahsedelim. Yanlış algılar burada da var. Biliyorsunuz puanlama sistemine göre kalifiye işçi olarak müracaatlarınızda 70 puan tutturmanız gerekiyor. Bu 70 puanı tuttururken 3 tane şartınız muhakkak olması gereken zorunlu var. Bu 3 zorunlu puanlamadan zaten 20 artı 20 artı 10 İngilizceden gelen 10 puan ile 50 puanı tutturmuş oluyorsunuz. Geriye kalan 20 puan da size optional bir seçenek veriyor. 50 puan nereden geliyor? 20 puanı muhakkak bir sponsor firmadan iş bulmanız gerekiyor. 20 puanı çalıştığınız, yani ispat ettiğiniz deneyiminizin olduğu ve bu konu üzerine çalıştığınız bir iş kolundan bir işe müracaat etmiş olmanız gerekiyor. İş teklifi gelmiş olması gerekiyor. 10 puanı da İngilizceden gelmesi gerekiyor. Diğer geriye kalan 20 puan ise ya maaşınızla ilgili veya doktora yaptınız yapmadınız onunla ilgili falan gibi. Şimdi puanlama olmadığı için bu videonun konusu, orayı bırakıyorum. Gelin İngilizceye konsantre olalım biz. Puanlama sistemiyle ilgili daha fazla bilgi istiyor iseniz lütfen bildirin. Eğer açıklamamı istediğiniz başka bir şey varsa bildirin. Ona tekrar dönelim. Ayrı bir videoda daha uzun bahsedelim. En başta isterseniz vize tiplerine göre hangi İngilizce sınavına girmeniz gerekiyor ona bir bakalım. 4 tane İngilizce sınavı var. Reading, Writing, Listening, Speaking. Bu 4 İngilizce sınavı yapacağınız vize müracaatına göre farklı testler alıyorsunuz. Eğer ki Innovator, Startup, Skilled Worker, Minister of Religion and Student, yani yenilikçi, yeni bir iş kurma, kalifiye işçi, din adamı diyorum, dinine ve öğrenci vizesi için müracaat ediyor iseniz bu 4 sınavı da almanız gerekiyor. Ama sporcu, uluslararası bir şirketin temsilcisi, eş, aile, vatandaşlık için gereken imtihanlarda ise sadece speaking and listening, yani konuşma ve dinleme sınavlarını almanız yeterli oluyor. Demek ki öğrenci vizesiyle Türkiye'den yapılan müracaatlarda veyahut da kalifiye işçi olarak vize müracaatında bulunuyor iseniz bu 4 imtihanı da almanız gerek. Bu 4 imtihanı alırken de girmeniz gereken test center'ları var. Göçmenlik Bürosu tarafından onaylanmış imtihan merkezleri var. Ben o imtihan merkezlerinin listesini şimdi burada paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi senin linkini veriyorum size. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde olan sınav merkezlerini görebiliyorsunuz. Bilgileri bulabiliyorsunuz. Sınavı muhakkak buralardan geçmiş olmanız gerekiyor. Eğer İngilizce biliyor iseniz yurt dışında İngilizce eğitim veren bir okulda okudunuz veyahut da başka bir imtihan aldı iseniz bununla ilgili de eşdeğerlik belgesi almanız gerekiyor. Bunun da NARIC diye bir kuruluş olduğunu zaten daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Puanlama sistemine göre benim puanım tutuyor, mesleki diplomam var, bu işi yapıyorum, İngilizcemde iyi konuşuyorum diyerek olmuyor. Türkiye'den gelen müracaatların çoğunda İngilizceden takılıyor, öyle söyleyeyim. Son 2 yıl içinde imtihanı geçmiş olmanız gerekiyor. Daha önceki aldığınız sınavlar geçerli sayılmıyor. İmtihanı geçtikten sonra size bir SELT Unique Reference Number verilecek, bir referans numarası verilecek. Bu referans numarasını da müracaatınızı yaptığınız evrakla birlikte bildirmeniz gerekiyor. Eğer ki bu referansı müracaatınızda yok ise müracaatınız zaten geçersiz sayılacaktır. Reading, Writing, Speaking and Listening olarak 2 modül şeklinde teste giriyorsunuz. Reading and Writing 2 saat sürüyor. Speaking and Listening ise 18 dakika. Aslında çok da korkutucu testler değiller.
değiller. Fakat kesinlikle çalışmak gerekiyor. Nelerin üstünden çalışarak bu testlere hazırlanabilirsiniz? Bekledikleri seviye nedir? Onları da söyleyeceğim ama oraya geçmeden önce tekrar müracaat tipine göre almanız gereken testlerin üstünden geçmek istiyorum. Eğer yaşamak için teste girecekseniz A1 Speaking ve Listening gerekiyor. Eğer aile eş durumundan girecek iseniz Grade 2 olan test gerekiyor. Bunların ikisi de Speaking and Listening. Eğer yaşamak için müracaat ediyor iseniz Speaking and Listening gerekiyor ki eşim de zaten Indefinite Leave to Remain'e girmişti. B1 testine girdi. Speaking and Listening. Çalışma vizelerine geçelim. Bizi ilgilendiren şimdi çalışma vizeleri. Speaking ve Listening olacak. A1 gerekiyor çünkü burada. Uluslararası bir şirketin temsilcisiyseniz veyahut da sporcu iseniz Speaking and Listening testine girmeniz gerekiyor ki bu da A1'a denk geliyor. Kalifiye işçi olarak müracaat ediyor iseniz Reading, Writing, Speaking and Listening B1 olacak. Öğrenci vizesi için başvuruyor iseniz yine B1 gerekiyor. Ama üst düzeyde degree level ve above başvuruyor iseniz C1 gerekiyor. Bu istenen vizelere hazırlanmak için bununla ilgili size tavsiye etmem gerekirse bir kere kesinlikle İngiliz ile bol İngilizce televizyon seyretmeye çalışın. BBC dinlemeye çalışın. Çünkü kulak alışkanlığı çok önemli. Dinlediğinizi anlayabilmeniz için, pick-up yapabilmeniz için okumanız gerekiyor. Okuduğunuzu anlayabilin diye. Yani bunları hazırlık olarak yapın. Benim İngilizcem yeterli demeyin. Burada yaşayanlar bile İngiltere'de sürekli İngilizce konuşulan bir ortamda olmalarına rağmen kendi komünitelerinin dışına çıkmadıkları için, kendi lisanlarını konuşmaya devam ettikleri için İngilizcelerinde fazla ilerleme olmuyor. Peki imtihana nasıl hazırlanacağız? İmtihana hazırlanmakla ilgili size bir iki tane tools için site vereceğim. Oralardan faydalanabilirsiniz. Ama onun dışında başka şeyler de söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Trinity College. Çünkü sınavda geçerli test center'lardan bir tanesi biliyorsunuz. Bir tanesi Pearson Language Certificate. Bu yurt dışından müracaat ederseniz de PSI Services UK Limited. Şimdi Trinity College'in sayfasına gittiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi bizim ihtiyacımız olan B1 için bir takım kitapları var. Bu kitaplardan alabilirsiniz. Size vereceğim bilgilere aslında Government UK'den ulaşabiliyorsunuz. Yani devletin sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Şimdi size vereceğim linkten aslında sırasıyla takip ederek şu anda paylaşacağım bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Government UK'in Point Base yani puanlama sistemini açıklayan liste ve oradan linklere basarak diğer linklere geçebileceksiniz. Doktor, diş hekimi, hemşire, ebe iseniz ve eğitim aldığınız kuruluşun buradaki kuruluşla equivalent olduğunu ispatlayabiliyor iseniz meslek kuruluşu ile zorunlu değil diyor. Ama veteriner iseniz Royal College of Veterinary Surgeons'dan bir assessment yani sınav geçmeniz gerekiyor. Bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle videomu bitirmeden önce. Umarım faydalı bir video olmuştur zaten. Bitirmeden önce tek bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'den yapılan müracaatların ne kadarı kabul görüyor, ne kadarı görmüyor. Bakın 2020 yılında Ankara Anlaşması'ndan yapılan müracaatlarda kabul oranı %50'nin altında. Fakat kalifiye işçi olarak yapılan, Türkiye'den yapılan müracaatlardan sadece 4'ü reddedilmiş. Yani bu demek oluyor ki eğer kalifiye işçi olarak müracaat etmek istiyor iseniz, bu şartları tutturabiliyor iseniz İngilizceniz dahil olmak üzere kabul edilmemeniz için bir neden yok. Önemli olan burada size iş teklif edecek bir firma bulmanız ve o firmayla anlaşmanız. Onun dışında redlerde bir sıkıntı yok. Yani red almıyorsunuz zaten. Çünkü baştan o firmayla anlaşıyorsunuz ve firmada sizin sorumluluğunuzu alıyor. Çalıştığınız süre içinde size bakmakla yani size o maaşı verecek ve işi verecek diye size bakmakla sorumlu zaten yükümlü. Onun için bir sıkıntı yok. Genelde yapılan iş müracaatlarında ise diğer ülkelerle birlikte yapılan iş müracaatlarında ise kabul oranı diğer ülkelerde daha fazla. Kabul oranı demeyeyim çünkü red yok ama müracaat oranı daha
daha fazla, bizden daha düşük yani. O da şimdiye kadar Ankara Anlaşması vardı. Ankara Anlaşması ile gidiyordu ve Ankara Anlaşması da bayağı tehlikeli bir şeydi. Onun için şimdi geçerli olan kalifiye işçi vize müracaatlarını bence üstünde durun, ihmal etmeyin dedim. Özellikle İngiltere'de yaşamak gibi bir niyetiniz var ise derhal İngilizce konusuna eğilmenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konuyla ilgili zaman zaman paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Lütfen merak ettiğiniz konuları yazın. Bu arada Instagram sayfamdan bana yazılan, YouTube'dan da cevap veriyorum ama özellikle Instagram sayfamdan çok şahsi şeyler için mesaj atılıyor. Onlara bile elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Yanlış yönlendirmelerden kaçının ve hedeflerinizi belirleyin. Her şey istediğiniz gibi olsun diyorum. Bir dahaki videoma kadar hoşça kalın.